Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube videolarına başlıyoruz. Uzun süre kamp videoları yapıyorduk biz, biliyorsunuz. Şimdi gezi videosu olacak bu. Kıbrıs'tayız. Bir hafta buralarda gezeceğiz. Girne'den başlıyoruz. Kıbrıs gece kulüpleriyle, kumarhanesiyle evet. ünlüydü. Yani onunla biliyoruz. Yani ben hep öyle duyuyordum mesela gelmeden önce. Bakalım sadece o mu var? Gezilecek, Yoksa çok gezilecek, güzel yerleri yenecek var bir şey var mı? Zaman geçirilecek neler var? Evet, aynen. Onları da görmüş olacağız. San Hilarion Kalesi'ne en son 11 sene önce Kıbrıs'a ilk geldiğimde gelmiştim. Ve en tepesine kadar tek başıma çıkmıştım. Bugün aynı deneyimi Mikail'le birlikte yaşayacağım. Yani mini bir rehber olacağım ben Mikail için. Çok güzel rotalar hazırladım. Şimdi biz geziye başlayalım. Yavaş yavaş gezdiğimiz yerleri göstereceğiz size. Umarım sizin için de güzel bir rehber olur. Hadi başlayalım gezmeye. Kolay gelsin. Biletlerimizi aldık. San Hilarion Kalesi ile gezmeye başlıyoruz. İşte Kıbrıs Girne'de San Hilarion Kalesi'nden manzara. Böyle çok güzel manzaralar var. Kıbrıs'ı gezmenin en güzel yanlarından biri de zaten nereye giderseniz gidin hem mesela bir kale geziyorsunuz ya da bir manastır geziyorsunuz hem de çok güzel böyle manzaralara şahit oluyorsunuz aynı zamanda. Harika manzarası var. Askeri bölge olduğu için drone uçurmak da yasak burada. Evet, o Sadece yüzden video çekebiliyoruz. aynen GoPro videolarıyla biz de elimizden geldiğince burayı size paylaşmaya çalışacağız. Hadi devam edelim. Şuradaki tepeye kadar çıkacağız birazdan. Ben tabii burayı gezeli çok olduğu için hatırlamıyorum kaç saatte gezmiştim, ne kadar sürmüştü. Ama çok oyalanmazsak sanırım daha iyi olacak. Buradan da bir manzarayı göstereceğim size. Çok güzel. Bir yandan gezip bir yandan çekim yapmanın dezavantajı mı diyelim, neyi diyelim? Bence güzel ya. Önümüzden bir tur geçti ya. He. Onların çıkmasını bekliyoruz güzel çekim yapabilmek için. İşte böyle yerde de kalabalıklara denk gelebiliyorsun. Bizim planımız sabah erkenden gelmekti aslında. Saat 9'da açılıyormuş. Yetişemedik. Şu an bir turla beraber geziyoruz bildiğiniz. Aynen, o yüzden biraz bekledik. O sırada ben size ufak bir bilgi vereyim beklerken burayla ilgili. Walt Disney'in yarattığı çizgi filmlerin bazılarında yarattığı şatolarda buradan ilham aldığı söyleniyor. Böyle bir bilgi vardı. Biz drone uçuramayacağız. Askeri bölge olduğu için yasak. Ama size böyle havadan bir görüntüsünü bulabilirsem koyarım buraya. Gördüğünüz zaman anlayacaksınız zaten tam dağın tepesinde yükselen bir kale. Walt Disney'in çizgi filmlerindekine çok benziyor. Mikail'i dedim gezdirirken boş boş gezdirmeyeyim. Ufak tefek bir iki bilgi edineyim. Biz bu arada aslında dün başladık gezmeye. Çok yorgunduk. Çok fazla bir yere gidemedik ama Mavi Köşk var. Belki duymuşsunuzdur. Silah kaçakçısı olduğu düşünülen İtalyan asıllı Rum bir avukatın evi aslında orası. Askeri bölge olduğu için bir asker rehber eşliğinde geziyorsunuz. Bütün odaları anlatıyorlar. Bahçesinde fotoğraf çekmek yasak değildi. Orada birkaç fotoğraf çekmiştik. O Mavi Köşk'ü gezerek zaten Kıbrıs tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olmuş oluyorsun. Orada Kıbrıs'ın tarihini anlatan panoları okuyup gezimize bu şekilde başlamak bence Aynen. güzel oldu. Genel bir bilgi edindik. Aynen. Şimdi önümüzdeki 7 gün boyunca da yavaş yavaş gezeceğiz. Turistlerimiz gitti. Biz yola devam ediyoruz. Manzara efsane ya. Ama yukarıdan daha güzel kesin. Evet. Kaleye çıkarken de böyle bir sürü merdivenler çıkıyorsunuz. Sürekli yükseliyorsunuz. Öyle düz zeminde hareket ettiğiniz çok olmuyor. Ona göre rahat bir ayakkabıyla gelmekte fayda var. Ben her zamanki gibi çoraplarım ve sandaletlerimle burada böyle fotoğrafları var kalenin, göstereyim. Drone uçuramayacağımız için en azından şöyle görün. Bakın baktığınız zaman zaten Walt Disney çizgi filmlerindeki kalelere bayağı benziyor. Az önce anlattığım şey de buydu. İşte buradan ilham aldığı söyleniyor. Bizans dönemine ait bir kiliseymiş. Hemen şu yan tarafta teras var. Kiliseye ait sanırım. Orası da muazzam bir manzarası var. Orayı da gösterelim.
kalenin birçok bölümünü hem de Buradan yine... da bütün manzarayı görebiliyorsun. Evet, biz şu aşağıdan geldik işte. Evet. Şuradan geldik. Şu tarafta deniz manzarası. Bakın nasıl kayaların içine hiç böyle yapıyı bozmadan sanki böyle şuradaki kayalarla şuradaki bina bir bütünmüş gibi yapılmış. Eski kalelerin, bu tarihi kalelerin bu özelliğini çok seviyorum ben. Harika ya. Bu videoda genelde Mikail'i göreceksiniz çünkü ben çekip anlatacağım. Mikail de gezecek. Fatma gezdi, biraz da ben gezeyim. Burada da güzel bir yer var. Evet, burası çok güzel. Kolay gelsin. Merhabalar. İçerideki o kafe benim kalede en sevdiğim yerlerden biri. Tam 11 yıl önce geldiğimde de orada oturup böyle çok güzel manzara eşliğinde kahve içmiştim. Dönüşte belki yine yaparız. Şimdi zaman kaybetmemek için devam edeceğiz. Ortaçağ tuvaletlerini gösterelim size. Şöyle bir şey var ama ben tam çözemedim. Gel, buradaki daha detaylı. Yapısı böyleymiş. Oturuyorsun, yapıyorsun, gidiyor aşağıya. Çok ilginç. Bu kadarını beklemiyordum. Şöyle bir manzara eşliğinde. Tarihi yerlerde böyle hani oturup da devlet meselelerin konuşulduğunu, işte açık tuvaletler olduğunu falan görmüştüm ama bunu görmemiştim. Daha aşağıya iniyor burası ama. Bence biz aşağıya inmeyelim şu an. Nereye gidiyor bilmiyorum. Şehir rotayı takip edelim, gel. Benim sabırsızlıkla beklediğim alan. Şimdi hem kaleyi geziyoruz hem de bir yandan zirveye çıkmış oluyoruz kaleyi gezerken. En tepesi için çok güzel sandviçler hazırladım bize. Böyle Girne manzarası eşliğinde çok güzel kahvaltı yapacağız yukarıda. Çok seviyorum ben burayı ya. Hem böyle doğanın içinde bir yürüyüş gibi hem tarihi bir kaleyi gezmiş oluyorsunuz. Baksanıza. Çok güzel. Mutlu bir Fatma. Bakar mısınız? İndiğimiz merdivenlerin güzelliği. Kraliyet Sarayı'ymış o burası. Asıl çıkışa şimdi başladık. Bu merdivenler böyle uçsuz bucaksız gidiyor. Ve tabii ki ben şimdiden yoruldum. Ben gitmiştim zaten ya. Sen bir gidip gel istersen. Olur. Ben görmüştüm yukarıyı. Bir daha görmeni tavsiye ederim. Nereye? Kraliyet Sarayı'nın önce. Çünkü diğer taraf sanırım tepeye çıkıyor. Burası mutfakmış. Ya muhtemelen burası ateş yaktıkları, yemek yaptıkları ocak diye düşünüyorum ben. Kraliyet Sarayı'na doğru yürüyoruz şu an. En güzel manzara da burada. Şöyle bir kral duruşu yapalım. Manzarayı izliyor gibi. Ülkenin geleceğini düşünen kral duruşu. Şortlu. Şortlu kral. Yeni uyanmış. Ya da spordan yeni gelmiş.
Kalenin zirvesine doğru çıkıyoruz şu an. Çık çık bitmeyen merdivenler. Burası bayağı dik ama. Evet. Ama yukarının manzarası efsane. Merdivenler küçük küçük olmuş, ayağım sığmıyor. Ve gözetleme kulesi. Çok yaklaştık. Buradan mesela şöyle manzarayı gösterebiliriz. Şimdi şuradayım. Arkamda deniz. Ve zirveye geldik. Ben fotoğraf çekiyorum. Sadece ben izlemeyeyim değil mi? Şurada kahvaltımızı yapabiliriz bence. Yapalım bence de. Geniş geniş sarayın bahçesinde. Karşısı da mutfak. Harbiden ha. Tam da mutfağın yanına denk geldi. Şurada Sen sandviçler. nereye oturacaksın? Sen otur, ben yukarıya otururum. Ya da şuraya otururum, Ben yer şuraya var. oturuyorum o zaman. Tamam. Sandviçlerimiz vardı burada, bir de Tamam. meyve sularımız. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Sonra ya diğer destinasyonda ya da arada bir yerde görüşürüz yine. San Hilario Kalesi'nden çıktık. Tarihi tank var. Kaleden inerken sağdan bir yol geçiyordu. Selvili yol. Selvili yol diye bir yol gidiyor. O yolu takip ettiğinizde böyle yaklaşık 15-17 kilometre sonra bir tarihi tank var. Biz de görmek istiyorduk o tankı. Özellikle Mikel çok görmek istiyordu. Gelmişken buraya kadar görelim dedik. Selvili tepeymiş. Bu arada sağ direksiyona da alıştım. Trafiğin ters akmasına da alıştım bayağı bir. Sadece arabayı ilk kiralayıp ilk kez bindiğimde elim mesela şeye gidiyor, sinyal vereceğim. Şuna gidiyor, habire silecekleri çalıştırıp duruyorum yanlışlıkla. Her şey terste olduğu için ona alışmak böyle bir günümü aldı diyeyim. Ama şu an rahat bir şekilde kullanıyorum. Şöyle biraz da yolu göstereyim. Yolu çok çok güzel. Tarihi tanka giden yol inanılmaz güzel. Çok güzel ormanlık bir bölgeden geçiyoruz. Orman manzaralarıyla ilerliyoruz. Yol çok dar olduğu için burada aracı sağdan sürmüşsünüz, soldan sürmüşsünüz diye bir şey yok. Sadece dikkatli olmak lazım. Virajlarda özellikle. Aynen, özellikle virajlarda. 1974'te düşmanı yandan ve arkadan vurmak için bu San Hilario bölgesi tarafında hiç normalde müsait olmayan yollardan ilerlerken mayına basıyor ve yolun ortasında kalıyor. Arkadan gelen tank da yola devam edebilmek için bu tankı aşağı itiyor. O günden beri de bu tank burada böyle duruyormuş. Özel kuvvetlere ait bir tank. O zaman. Az önce oradaydık. San Hilario Kalesi. Evet, Bella Pais Manastırı'na geldik. Burası da harika görünüyor. Mekanlar çok güzel görünüyor. Şimdi içerisini gezeceğiz Bella Pais'in. Bu arada şöyle sokakları da göstereyim. Birazdan yine gezeriz ama çok tatlı buranın Ben sokakları bayıldım da. bu sokağa ya. 20 defa değil 50 defa gelsem yine gelirim yani. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle güzel bir yer. Evet, şöyle tatlı kafeler falan var. Birazdan sokaklarını da gezeriz zamanımız olursa. Bir biletimizi alalım. İçeride görüşürüz o zaman.
Biletlerimizi aldık. Yapılar çok güzel ya. Yani Değil mi? Burası Beşparmak Dağları'nın eteklerine kurulmuş, kayalıklar üzerine kurulmuş bir manastır. Gotik mimarinin de çok önemli yapılarından biriymiş. Her yerde olduğu gibi buranın da her kapısının, her penceresinin mükemmel manzaraları var. Şöyle bizi çekeyim anons. gözüme güneş geliyor. Bu odada normalde yemekhaneymiş ama Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali var bu aralar Kıbrıs'ta. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım sanırım. Konserler burada oluyor. Çok güzel olurdu aslında burada bir konsere katılmak. Baksanıza şu ortama. Nasıl buldun? Efsaneydi Allah. Gerçekten gördüğüm en harika yer diyebilirim şu an için. Sokakları muhteşem. Zaten kale gezilmeye değer. Manastır. Manastır. Sokakları gezelim. Siz bana hak vereceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi sıra tatlı sokakları gezmede. İlginç bir bilgi söyleyeceğim bu arada. Bakın mesela normalde plakalar beyaz ama kiralık araç aldığınız zaman plakalar kırmızı oluyor ve Z harfiyle mi K harfiyle mi ne başlıyordu? Harika ya. Çok uyumlu bir de sokaklar birbiriyle. Keyfimiz yerine geldi değil mi bugün? Vallahi bayıldım ya. Bir portakal limon molası. Konuşamıyorum yorgunluktan. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ne kadar borcumuz? 160 lira. Kısa bir limonata molası veriyoruz. Bak şurası tatlıymış. Evet. İçeride de mi var? Yok. Bu tarafta da mı var? Tamam buraya oturalım o oturalım. zaman.
Mutlu muyuz? Çok mutluyuz. Buz gibi. Evet. Buradan sonra nereye gideceğiz? Girne Kalesi'ni de gezelim bence. Bugün aradan çıkaralım. Şimdi buradan kalkınca karar veririz. Tamam. Evet, bugün gezeceğimiz son tarihi yer. Girne Kalesi'ne geldik. Çok az şarjımız var. Gösterebildiğimiz kadar yer göstereceğiz size. Böyle tarihi yerler Kıbrıs'ta kışın 4'te kapanıyor. Yani 4'ten önce gelmeniz lazım. Yazın da bildiğim kadarıyla 6'da falan kapanıyor. Ona göre planlamanızı yaparsınız. Zaten web sitelerinden falan da kontrol edebiliyorsunuz genelde. Ya da ben Google Maps'ten de bakıp açılış kapanış saatlerine bakıyorum. Bir de bazı yerler, pazartesi yerleri kapalı oluyor. Onları da kontrol etmekte fayda var. Girne Kalesi'nin içindeki Batık Gemi Müzesi'ndeyiz şu an. Burada bir Akdeniz Köyü Mezarlığı Müzesi var. Bir de Batık Gemi Müzesi var. Akdeniz Köyü Mezarlığı'nı çok çekmedik. Ama burası çok ilginç geldi bize. O yüzden göstermek istedik size. Burada birazdan Batık Gemi'nin gerçeğini göreceğiz. Burada şöyle küçük bir maketi var. Ve Batık Gemi'den çıkarılanlar. Milattan önce 300 yılında batıyor bu gemi. Öyleymiş. Badem bile var içinde. Evet. Geminin orijinali de bu. Milattan önce 300 yılı diyor. Yani 2300 yıllık bir gemiye bakıyoruz aslında şu an. Girne Kalesi'ni tavsiye etmemin bir sebebi de yani tarihi yapısı ve içindeki müzelerin yanında aslında manzaraları. Surlarına çıktığınız zaman inanılmaz güzel manzaralar var. Bu Batık Gemi Müzesi çok güzel. Sonra bir de ne işkence odası vardı orada. Aynen, aşağıda işkence odaları var. Ama bence buranın en güzel şeyi manzaraları. Aşağıda Girne Limanı var. Şurada çok güzel kafeler, restoranlar falan var Girne Limanı'nın içinde. Bugün zamanımız olmayabilir ama belki son gün zamanımız olursa yine hem kafe, restoranlara geçer hem de belki biraz ara sokakları gezeriz. Bugün artık çok yorulduk. Diğer tarafta da güzel manzaralar var. Yakalayabilirsem onları da göstereceğim. Sonra yarın görüşeceğiz. İşte size bahsettiğim kale manzaraları. Evet, siz bu videoyu Girne videosunun devamı olarak izliyorsunuz ama aslında aradan 5 gün falan geçti sanırım. Evet. Aslında tatili bitirmiş gibi bir şey olduk. Evet, aslında bütün gezi bitti. Şimdi tekrar Girne'ye geldik. Eksik kalan çekimleri yapmaya. En son sizinle Girne Kalesi'ni gezmiştik. Yine arabamızı buraya park ettik. Şimdi size limanı ve limanın arka sokaklarını göstereceğiz biraz. Girne'de en son burayı çekmiştik değil mi? Aynen, Girne'de, yani bu videoda en son. Aynen. Siz şurayı gördünüz, şu anda da devamını izliyorsunuz ama aslında aradan bir 5 gün falan geçti. O arada da biz gezdik ettik, işte Lefkoşa'ya gittik, Gazi Mausa'ya gittik, Karpaz'a gittik. Hepsinin de videoları gelecek. Sizin ilk izlediğiniz video şu an bu oluyor ama aslında bugün burada bizim son günümüz. Yine de buraya ben bayıldım ya. Muhteşem. Özellikle gün batımına yakın efsane oluyor buralar. Evet, biz normalde gün batımına yakın saatte gezmiştik. Önce böyle limanda bir yürüyüş yapabilirsiniz. Sonra hemen ileride kordon boyu var. Çok güzel, gün batımında yürüyüş yapmak için muhteşem bir yer eğer Girne'deyseniz. Bir de burada böyle limanın etrafında çok güzel mekanlar da var. Yemek yemek için, kahve içmek için. Gün batımını izlemek için, Evet. konaklamak için yerler var sanırım. Aynı zamanda buradan tekne turları da kalkıyor. Nereye gittiklerini bilmiyorum ama hiç bilmedik biz ama. Aynen, tur yapıyorlar. Geçen burada satıyorlardı bak. Evet. Şimdi biraz bilgi aldık. Buradaki
tekneler. Bir saatlik turlar var. Teşekkürler. Bir kısa böyle 1 saatlik tekne turları var. 250 liraymış şu an mesela. Birazcık böyle gezdiriyor, ondan sonra geri geliyor. Bir de kaç saatlik? 10'dan 3'e kadar mı? Aynen, bayağı uzun sürüyor. O 900 lira mı? Yani? Aynen, 900 lira, içinde öğlen yemeği de var. Onda da böyle birkaç tane plajı da görüyormuşsunuz. İşte Bence yüzme molaları falan oluyormuş. En güzeli o aslında. Çünkü aynen. koylarda duruyorsun biraz, yüzüyorsun. Evet. Ama biz şu an yani 1 saatlik tekne turuna binecek bile halimiz kalmadı. Böyle tatlı tatlı yürüyüp size buraları göstereceğiz. Buralar da yeni yapıldı. Eskiden yine böyle mekanlar vardı ama bu kadar düzenli değildi. Kışın ben geldiğimde buralar tadilattaydı. Şimdi hem buradaki binaları böyle sanırım biraz restore etmişler, hem de mekanları da daha derli toplu şekilde yapmışlar. Bak şurada da şey var. Aa evet. Aynen Hatay'daki gibi. Burada böyle bir tarihi eserler, kalıntılar bulunmuş. Bu şekilde de korunmuş. Hatay'da da buna benzer yerler vardı. Aynen, evet. Şimdi birazdan ara sokakları da alacağız ama önce bir kordonu da gösterelim. Orada da biraz yürüyelim. Şu taş binanın içinde bir de Tourist Information Office var. Buradan da isterseniz gezilecek yerler hakkında yine bilgi alabilirsiniz, harita alabilirsiniz. Severim ben böyle şeyleri. Bu tarafa yürüyecek miyiz? Şu kordonda bir yürüyelim. Kordondu değil mi burası? Kordon öbür taraf. Kordon mu? Burası da limanın devamı. Yukarıdan, kaleden görmüştük de sen şey demiştin ya, burada güzel yürünür aslında Evet, diye. gün batımında muhteşem görünüyordu çünkü. Evet. Sıcakta şimdi yürüyecek miyiz peki? Şimdi yürümeyeceğiz, sadece bir göstereceğiz şuradan. Tamam. Oo, balık yavrularına bak. Minik Yani minik. şuradan da güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz ama şu an çok sıcak, o yüzden biz yapmayacağız. Balıklar görünüyor mu acaba? Bir sürü balık var burada aşağıda. Ordu gibi bak. Evet. Hepsi birden hareket edince nasıl bir şey çıkıyor böyle? Benim yakışıklı turistim ya. Burası da bildiğiniz böyle deniz kenarı, kordon. Güzel, akşam gelip gün batımını izleyebileceğiniz muhteşem bir yer. Gün batımından fotoğraflar vardı hatta bizim. Şarjımız bitmişti, çekememiştik ilk geldiğimizde. Fotoğrafı koyarım ben şimdi burada. Görürsünüz tam böyle şuradan bir yerden batıyor. Muhteşem oluyor. Alışveriş yapmak isterseniz şu karşıda, şuralarda bir yerde simit dünyası var. O sokaktan girerseniz Ertan Market var. İçecek alışverişlerinizi oradan yapabilirsiniz. Türkiye'ye götürmek istediğiniz bir şey varsa. Genelde büyük yani diğer marketlere göre bir tık daha uygun oluyor diye biliyorum. Eskiden öyleydi en azından. Ya da bizim Gazi Mausa videosunda izleyeceğiniz Erülkü vardı. Onu 2 video sonra izleyeceksiniz zaten. Oradan da yine alışveriş yapılabilir. Yeme içme için de yine limanın kenarındakileri gösterdim. Buralarda da hem ara sokaklarda hem de böyle karşıda. Şurası da restoran mesela. Şu ileride gördüğünüz yer. Böyle yani seçenek çok. Burası da işte böyle bir yer. Şimdi ara sokaklara dalacağız biraz ama önce bu meydanda çok güzel böyle hem Kıbrıs KKTC hem de Türkiye bayrağının dalgalandığı bir Atatürk heykelimiz var, bakın. Bu meydanı da çok seviyorum ben.
yıkık kuleymiş. Yine Kıbrıs'ı gezerken hep böyle tarihi kalıntılara rastlıyoruz. Ara sokakları gezerken de yine böyle bir yere rastlamış olduk. Muhteşem bir sokak daha. Evet. Girne'nin en güzel ara sokaklarını bulduk bence. Bu arada buralarda bir sürü oteller de var. Hem restoranlar, kafeler hem de oteller var. Eğer buralarda konaklamak isterseniz de seçeneklere bakabilirsiniz. Buraya mı oturalım? Bence buraya oturalım. Çok güzel yani. Biraz gürültülü olabilir ama güzel bence. İyileşmeye çalışacağımız yerden daha çok hasta etmeye çalışıyoruz kendimizi. 2 tane limonatamız ve brownie'mizle yine bir mola verdik. Çok tatlı burası. İsyan ettirmeye devam ediyoruz. Limonatayı deneyelim mi önce? Valla ben şu tatlıya bakacağım önce. Çok güzel. Böyle bir nane de var limonatada. Neyse, faydalı bir şey de varmış içinde. Güzel mi brownie? Brownie de güzel, bu da güzel. Bence ben bitirmeden sen de bak. O zaman bize afiyet olsun. Yalnız brownie'ye bayıldım. Muhteşem. Böyle sanki evde yapılmış, böyle anne eliyle yapılmış gibi çok hoşuma gitti benim. Ortamımız zaten şahane. Limonata da çok güzel. Güzel değil mi? Böyle, aynen. Limonatamızı da içelim. Çok güzelmiş. Kokuyor mu? Evet, şimdi Güneşe çıkmayalım önce. tamam şurada duralım. Alerji olmaya başladı bende. Şimdi denize girdik ya, ben yandım bayağı. Evet. Sırtım falan bayağı yanmış yine. O yüzden güneşi gördüğüm zaman kaçasım geliyor şu an. Şimdi son bir yer var Girne'de gideceğimiz. Karaoğlanoğlu Şehitliği'ne gideceğiz. Buraya kadar gelmişken orayı görmeden gitmek istemedik. Çünkü bugün ablamlarda kalacağız. Oraya da çok yakın. Sizi bir de oraya götürelim dedik. O zaman gidiyoruz. Haydi. Aha. Soldan gideceksin unutma. Dur bekle o gitsin. Ondan sonra biz gidelim. Buradan da çemberden düz gideceksin. Çemberi geçip karşıdan. Onlar sana yol vermesi lazım. Biz sağdan geliyoruz. Evet şuradan. Düz gideceğiz düz. Sağımızı, solumuzu, düzümüzü, her şeyimizi kaybettik ya. Karaoğlanoğlu Şehitliği birazcık ileride. Önce burada size Barış Harekatı'nda görevlendirilmiş bir helikopter anıt mı denir bilmiyorum. Yani helikopterin sergilendiği bir yer var. Onu gösterelim istedik. Nereden hareket etmiş bu helikopter? Silifke Ovacık'tan hareket ediyor. Burada Pınarbaşı'na intikal ediyor. Burada yaralıları taşımak için ve ikmal için kullanılmış. Harekatın icra edildiği yılın anısına C-1974 bordo numarası verilen anıt gemi 27 Haziran 2014 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hizmet dışına çıkartılmış ve 20 Temmuz 2020 tarihinde KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilmiştir. Sonra bu gemiden 58 adet üretilerek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine verilmiş. Bu anıt gemi 1974 Mutlu Barış Harekatı'na katılan gemilerin bütünlüğü korunan son örneğiymiş. Mutlu Barış Harekatı'nda çıkarma harekatına katılan ve şu an hala formunu koruyan tek parça halinde kalan tek gemiymiş. Ve o zamanlarda bir tank taşıma gemisi olarak kullanılmış.
Yavuz plajı mıydı? Evet, Yavuz Çıkarma Plajı hemen O şeyden arkada. geliyormuş. Şehit Üsteğmen Yavuz Sokullu'dan geliyormuş ismi. Orada çıkarma yapmış. Evet. Ondan dolayı da Yavuz plajı diye kalmış orası. Yavuz Çıkarma Plajı da hemen şu aşağısı. Şurası. Hemen şu karşıda da bir uçak anıt var. Girne videosunu bitirmeden şöyle hızlıca bir Karmi köyünü de gezelim dedik. Aslında normalde buraya gelemiyorduk. Son dakika eniştemin burada işi çıktı. Ben de hemen peşlerine takıldım. Mikail ile geleceklerdi. Peşlerine takıldım, öyle geldim. Burayı da size göstereyim. İsmi çok geçiyordu. Burası bir İngiliz köyüymüş aslında eskiden. Karmi de zaten İngiliz köyü demekmiş. Eğer yanlış bir bilgiyse şuraya bir yere doğrusunu yazarım. Şöyle çok tatlı sokakları var. Bir de muhtemelen güzel butik otelleri ve kafeleri vardır diye düşünüyorum. Şimdi aşağı inip onlara da bakacağız. Karmi sokaklarında da yürümedik demeyiz artık. Siz de demezsiniz. Siz de bizimle yürümüş oldunuz. Kedileri besleyebilmek için 40 liradan kitap satıyorlarmış burada. Evet. Böyle sokağın yanına sokağın böyle bir kenarına koymuşlar. Böylelikle Girne turumuzun da sonuna geldik. Aslında buradan sonra siz Lefkoşa'dan itibaren Lefkoşa, Gazi Mausa ve Karpaz'ı izlemeye devam edeceksiniz. Ama biz Girne çekimlerini ilk 2 gün ve son 1 gün yaptık. Yani buraya tekrar döndük. O yüzden hani biz yarın eve dönüyoruz. Bugün aslında Kıbrıs'ta son günümüz. Ama siz Kıbrıs'ı izlemeye devam edeceksiniz. Bundan sonra 3 video daha var. Umarım izlerken siz keyif almışsınızdır. Biz Girne'yi her yönüyle size göstermeye çalıştık. Plajlarını çok gösteremedik. Yani güzel plajları da varmış. İşte bu Yavuz Çıkarma gemisinin arkasındaki Yavuz Çıkarma plajı, Escape Beach, Girne Halk plajı da var. Böyle birkaç yine plajları da var. Oraları biz gezmedik ama burada da yüzmek isterseniz zaten araştırıp bulursunuz onları da. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lefkoşa'da görüşürüz.